Nia Da Costa'nın Henrik Ibsen'ın klasik oyunu Hedda Gabler'dan uyarladığı bu film, bilindik hikayenin nefis bir şekilde çarpıtılmış bir versiyonu. Da Costa, tiyatronun en alışılmadık kötü adamlarından biri olan ve güvenini sarsarak yoluna çıkan herkesi incitebilen, manipülatif bir kadının karanlık ruhunu derinlemesine incelemek için Little Woods yıldızı Tessa Thompson'la yeniden bir araya geliyor. Birçok ayrıntıyı güncelleyen Da Costa, karakterler aracılığıyla keşfedilecek yeni alanlar buluyor ve yeniden sahnelemeden ziyade, yeniden doğmuş bir canavara benzeyen bir uyarlama yaratıyor. Hedda'nın polis tarafından sorgulandığı kısa bir sahnenin ardından, Da Costa'nın canlandırdığı Hedda, büyük bir İngiliz kırsal arazisinin sakinlerinin görkemli bir partiye hazırlandığı günün başında yeniden başlar. Ev sahipleri, enerjik Hedda ve yeni kocası George Tasman, arkadaşlarını, meslektaşlarını ve George'un potansiyel işvereni Profesör Greenwood'u etkilemek için imkanlarının ötesinde para harcıyorlar. Hedda, yargıç Roland'la flört etmekte dahil olmak üzere kendi sırlarını saklıyor ancak son derece sosyal bir ev sahibi gibi davranıyor. Ancak eski sevgilisi Eileen Loughburke ve yeni partneri Thea sahneye çıktığında, Hedda'nın kaotik yapısı hem aşıklar hem de rakipler arasında güvensizlik ve kalp kırıklığı tohumları ekiyor. Da Costa'nın canlandırdığı Hedda, başından itibaren neredeyse uğursuz bir şekilde gösterişli görünüyor. Filme zengin ve kadifemsi tonlar katan Da Costa ve görüntü yönetmeni Sean Bobbitt, her sahnenin altın ve kırmızı alt tonlarını ortaya çıkarıyor ve çatışmayı koyu bir kırmızı şarap gibi içlerine çekiyor. Filme neredeyse sepya bir hava katan bu görüntü, sessiz filmlerde görülen geçmiş caz çağına ve çılgın Gatsby tarzı partileri bir saygı duruşu gibi hissettiren ve doygunluk görünüm sunuyor. Ancak görüntü o kadar net ve kamera hareketleri o kadar akıcı ki, özellikle de Hedda ve Eileen'in ilk kez birbirlerini gördükleri etkileyici bir çekim sırasında, Hedda'nın çılgın duygusal iniş çıkışları arasında, Hedda kendi fırtınalarını koparırken aldatıcı bir sakinlik hissi veriyor. Da Costa, Hedda'nın dünyasını yaratmak için bir zanaatkar hazinesi getiriyor. Yapım designerı Cara Brower ve set dekoratörü Stella Fox, malikanenin birçok salonlu ve odasını gösterişli antikalar ve parti hediyeleriyle doldururken hiçbir masraftan kaçınmamış gibi görünüyor. Bunlar arasında akşamın olayları kontrolden çıkmaya başladığında yere düşen muhteşem bir Art Deco avize de var. Çok fazla kostüm değişikliği olmasa da, kostüm tasarımcısı Lindsay Pook, karakterler hakkında eylemleri kadar çok şey anlatan bir dizi göz alıcı tasarım yaratıyor. Bunlar arasında, Hedda için Powell ve Pressburger'ın 1947 klasiği Black Narcissus'un sonunda giyilene benzeyen bir kırmızı elbise ve Eileen'in ıslandığında erkeklerin davranışlarını etkileyen şeffaf bir malzemeyle kapatılmış korseti elmesi yer alıyor. Oscar ödüllü besteci Hildur Guðnadóttir, karakterlerin çaresiz kontrol mücadelesini yansıtan caz müziğiyle nefesli uyumsuz sesleri bir arada kullanıyor. Hedda, Thompson'ın usta bir performansı olmadan bu kadar keyifli olmazdı. Alaycı bir gülümseme ve parlayan gözlerle, Thompson'ın canlandırdığı Hedda, avını bütünüyle yutmadan önce onunla oynayan bir kedi gibi davranıyor. Bir parti konuğunun şakayla söylediği gibi, iştahı doymak bilmiyor. Ve partinin bir bölümünü alt üst ettikten sonra, daha fazla sorun çıkarmak için yeni bir köşeye yöneliyor. Satin bir elbise ve güzel mücevherlerle, Hedda partide bir dışı aslan gibi dolaşıyor. Kralı George'un kontrolü elinde tuttuğunun izlenimini veriyor, ancak zayıflık gördüğünde ilk atlayan o oluyor. İnsanlara rahatça hakaret ediyor ve aralarında kargaşa yaratıyor. Onunla boy ölçebilecek tek kişi Eileen gibi görünüyor. Ancak kusursuz bir dönüşle Hedda, kocasının akademik bir pozisyon için yaptığı teklife karşı Eileen'in adaylığını devirmek için kendisinin iğrenç bir yanını gösteriyor. Hoss'un canlandırdığı Eileen, Hedda'nın içtenliksiz sempatikliğine karşı sarsılmaz bir karşılık. Ancak Hedda onu parça parça yıkıyor. Ve Hoss, ekrana ilk çıktığında olduğu kadar bu inişte de etkileyici. Loughburke'ün karakterini erkek eski sevgiliden kadın sevgiliye dönüştürmek yeni bir tema ortaya çıkarıyor. Kadınlar sosyal ve profesyonel basamakların zirvesine ulaşmak için mücadele ediyorlar. Hedda'nın birçok etkileşimi boyunca, izleyici karakterin uyum sağlamak için belli normlara nasıl uyduğunu, örneğin genç çiftin başarılı olduğu yanılsamasını kıratmak için iyi bir evlilik yapıp gelirlerinin çok ötesinde harcama yaptıklarını görüyor. Ancak birkaç sahneden fazlasında Da Costa, George'un Hedda'yı kolundan zorla tuttuğunu ve kıskançlıkla onu Eileen'den uzaklaştırdığını gösteriyor. Karısını fiziksel olarak kontrol etme girişimi, diğer konukların Hedda'nın seksüel geçmişi hakkındaki yorumları karşısında kendi güvensizliğini ortaya koyuyor. Ve dışarıdan ne kadar başarılı görünse de, Hedda halen ırkçılıkla mücadele ediyor.
Bir parti konuğu, ten rengi hakkında olumsuz yorumlar bile yapıyor. Hedda zamanı geldiğinde kadından intikamını alacak. Ancak bu, Hedda'nın çoğunluğun beyaz olduğu bu alanlarda hayatta kalmak için katlanması gerekenleri ima ederek, karmaşık karaktere daha sempatik bir yön katıyor. Öte yandan Löwberg, uzlaşmayı reddediyor. Özür dilemeyen bir lezbiyen ve neredeyse erkeklere kendisiyle ilgilenmedikleri için sataşıyor. Alanındaki politikaya ve kadın düşmanlığına rağmen akademik kariyer yapmayı sürdürüyor. Oldukça ahımcı bir kadın. Bunlar onu geliştirdiği güçlü ve bağımsız kişiliğinin hemen ardında parçası olmayan güvensizlik ve içki alışkanlığı gibi başka açılardan da savunmasız bırakıyor. Hedda'ya hayatındaki seçimlerinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söylüyor. Hayatta ihtiyacın olan her şeyi kendin için bağlaman gerektiğini ne zaman anlayacaksın diye soruyor. Hedda'nın Eileen'e bu şekilde müteşaret etmesinin birçok nedeni olsa da, özgürlüğüne duyduğu kıskançlık neredeyse kesin bu listenin başında. Sonra da kendisini kindar bir kadınla sevdiği kusurlu kadın arasında sıkışmış bulan gergin Thea var. Her iki alanın da acımasızlıklarına neredeyse hiç hazırlıksız. Hedda'nın sivri dili sık sık ona saldırıyor ve sonunda kendisini bu iğneleyici sözlere karşı savunmayı öğrense de bu ona masumiyet ve saflık duygusuna mal oluyor ki bu pek çok bağımsız kadının sahip olabileceği bir lükstür. Kaprislerimin sonuçları oluyor diyor Hedda. Filmin başında neler yapabileceğini bildiğini ama suçluluk duygusunu umursamadığını ima ediyor. Gösteriş ve kötü davranışlarla, iki cinsin arasındaki seksüel tansiyonla ve daha fazla sosyal yükselme olanağıyla besleniyor. Hedda'nın hem de Costa'nın hem de Ibsen'ın vizyonunda gerçekten desteklediği tek şey kendisi. Kimsenin arzulamaması gereken bir tür acımasızlık. Ama bunu izlemek büyüleyici. Amazon MG Studios yapımı Hedda şu anda seçilmiş sinemalarda oynuyor ve 29 Ekim'de Amazon Prime'da premier yapacak.